Herkese selam. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Bölüm Hira'nın yatak odasında Yekta ile konuşması esnasında başlıyor. Yekta Hira'ya Orhun ile evlilik planı yaptığınızı öğrendim demişti. Yekta öfke patlaması yaşadığı için Hira'ya karşı kaba davranmaya başladı. Hira Yekta'ya bağırarak amacın nedir, delirdin mi dedi. Hira Yekta'ya bana böyle davranamazsın ve bana hiçbir şekilde sahiplenici davranamazsın dedi. Yekta Hira'ya ben senin kocanım, yıllarca sana emek verdim, sen benimsin dedi. Odaya Hira'nın girmesiyle Yekta'nın hayali sonlandı. Bu sadece Yekta'nın bir hayaliydi. Hira depodan aldığı resim defteriyle birlikte odaya girdi ve Sahra'nın nerede olduğunu Yekta'ya sordu. Yekta Hira'ya Sahra mutfağa gitti, odada yok dedi. Yekta Hira'nın bileğinde sargı görünce ne olduğunu sordu. Hira Yekta'ya ufak bir kaza geçirdiğini ve depoda bulunan Orhun'un yardım ettiğini söyledi. Yekta Hira'nın bileğindeki sargıyı beğenmedi ve yerinden söktü. Yekta Hira'nın bileğindeki sargının yerine bir yara bandı yapıştırdı. Yekta Hira'ya bundan sonra sizlerle ben ilgileneceğim, başka kimseden yardım istemene gerek yok dedi. Hira Yekta'nın anlamsız cümlelerine ve garip davranışlarını tuhaf karşılıyordur. Hira Yekta'ya ben Sahra'nın yanına gideyim dedi ve odadan çıktı. Akşam vakti oldu. Hira yatak odasında Sahra ile ilgilenirken, Yekta ise Hira ve Orkun arasındaki ilişkiyi düşünüyordur. Bir müddet sonra Hira Sahra'ya süt almak için mutfağa gitti. Yekta hemen Sahra'nın yanına gitti ve ona yarın önemli bir gün olduğunu söyledi. Hira mutfakta süt alırken mutfağa Orhun girdi. Orhan Hira'nın bileğinde sargı yerine yara bandı görünce şaşırdı. Orhun bu değişimi yapanın Yekta olduğunu anladı. Orhun Hira'nın garip davranışlarını görünce bir sorun mu var dedi. Hira Orhan'a her şey yolunda dedi ve odasına gitti. Orhun içinden konuşarak sanırım Hira için bir sorun var, bunu öğrenmem gerekiyor dedi. Ertesi sabah oldu. Afife sabahın erken saatlerinde uyanmış ve şiddetli baş ağrısı çekiyordur. Afife'nin sadık hizmetkarı Sultan, Afife'ye ağrılarını dindirmek için ilaçlar verdi. O esnada Yekta büyük odaya giriş yapıyor ve Afife'den bir istekte bulunuyor. Yekta Afife'ye ailemi nasıl önemsediğimi ve onlar için neler yapabileceğimi herkese göstermem için bana yardım et dedi. Öte yandan Hira mutfakta Sahra'ya kahvaltı verdikten sonra birlikte yatak odasına giriş yaptılar. Hira yatağın üzerinde siyah bir elbise görünce şaşırdı. Daha sonra odaya giren Yekta'ya, Hira bu elbise ne için diye sordu. Yekta Hira'ya bu gece giyeceğin elbise Sahra ile sana sürpriz yaptık dedi. Sahra Hira'ya sizin bugün evlilik yıl dönümünüzmüş, babamla ben sana sürpriz yaptık dedi. Yekta Hira'ya Afife'nin yardımıyla bu güzel günü anlamlı bir şekilde geçireceğiz dedi. Hira Yekta'yı agresif bir şekilde böyle şeylere gerek yok dedi. Yekta Sahra'ya sen dışarıda oyuncak ayında oyna dedi ve Sahra'yı odadan çıkarttı. Hira Yekta'ya amacın nedir dedi. Yekta Hira'ya bir amacım yok, sadece evlilik yıl dönümümüzü Sahra'ya söyledim dedi. Yekta Hira'ya Sahra bu kutlamayı kendisi organize etti, ben de Sahra'nın isteğine karşı çıkamadım dedi. Hira Yekta'ya Sahra'ya destek vermemeliydin dedi. Yekta Hira'ya sen Sahra'nın zor günler geçirdiğini bana söylemiştin, ben de ona destek olmak için onu kırmadım dedi. O esnada odaya Sahra giriş yaptı ve Hira'ya yıldönümü kutlaması yapmayacak mısınız dedi. Yekta Sahra'yı kucağına aldı, elbette senin isteğin üzerine bir kutlama yapacağız dedi. Hira Sahra'nın ısrarcı ve hevesli oluşundan dolayı kutlamayı kabul etmiş bulunmaktadır. Diğer tarafta ise Ece Gürbüz'ün adamını şantaj yoluyla istediğini yaptırmayı planlıyordur. Ece, Gürbüz'ün adamına Aziz'in evindeki bir kadını öldüreceksin dedi.
Ece'nin cümleleri adamı ikna etti ve adam Aziz'in olmadığı bir vakitte Elif'i öldürmeye karar verdi. Elif ise hasta taklidi yaparak Aziz'den uzak durmaya çalışıyordur. Fakat Aziz, Elif için endişelendiği için Elif'le daha fazla ilgileniyordur. Elif'in dışlayıcı cümleleri Aziz'i ikna etmiyor, Aziz Elif'le birlikte kalmak istiyordur. Aziz her cümlesinde Elif'e karşı manalı cümleler kullanıyor ve bu mananın arkasında bir aşk cümlesi saklıdır. Ertesi sabah Aziz sabahın erken saatlerinde evlilik başvurusu yapmıştır. Aziz'in Ece ile birlikte bir ay sonra aslında nikahı yapılacaktır. Aziz'in evlilik nikah randevusu alması Elif'i biraz olsun üzmüştür. Saatler ilerleyince Ece eve ziyarete geldi. Ece'nin amacı Aziz'i evden uzaklaştırmaktır. Kiralık katil Aziz yokken Elif'i öldürmek için pusuda bekliyordur. Akşam vakti olunca Ece aniden kriz geçiriyormuş gibi davrandı. Aziz ve Suzan mecburen Ece'yi bir hastaneye götürdüler. Ece'nin kiralık katili Aziz yokken eve baskına geldi. Diğer tarafta ise Orhun çalışma odasındadır ve Hira'nın neden huzursuz olduğunu düşünüyordur. Orhan Hira'nın üzüntüsünün sorumlusunun Yekta olmasından şüpheleniyordur. O esnada Sahra, Orhun'un yanına geldi. Sahra Orhun'a bugün çok önemli bir gün çünkü annem ve babamın evlilik yıldönümü dedi. Sahra Orhun'a babam anneme çok güzel bir elbise aldı ve onlar bu akşam kutlama yapacaklar dedi. Orhun Sahra'ya buna sevindim biz de bir kutlama yapalım dedi. Orhan odasında Sahra ile birlikte hamburger yemeyi planladı. Sahra eğlenceli bu aktivite için odasına gidip çiçek desenli kıyafetini giyecektir. Dakikalar geçti Afife mutfakta hizmetçilere akşamki kutlama için talimatlar veriyordur. Afife mutfaktan çıktıktan sonra evin koridorunda Orhun ile karşılaştı. Orhan Afife'ye bu kadar hevesli bir kutlama organize etmene şaşırdım dedi. Afife Orhun'a sen de bir çocuğun sevinmesi için doğum günü organize etmiştin dedi. Afife Orhun'a her şey bir çocuk ve bir aile için dedi. Birkaç saat sonra Hira yatak odasında huzursuz bir şekilde beklerken odaya Yekta girdi. Yekta Hira'ya giden hala hazırlanmadın seni bekliyorum dedi Hira Yekta'ya böyle emrivaki şeyleri sevmem dedi. Hira Yekta'ya sen de biliyorsun ki seninle olan evliliğimiz sadece anlaşma üzerine dedi. Yekta Hira'ya neden böyle davranıyorsun sadece Sahra'yı mutlu etmek için bu kutlamayı yapıyoruz dedi. Yekta Hira'ya sen Orhun'dan nefret ettiğin için bana sığındın ben de sana yardımcı oldum dedi. Yekta Hira'ya kutlamadaki sorun nedir neden böyle huzursuzsun dedi. Hira Yekta'ya nasıl bir cevap vereceğini bilemedi. Yekta Hira'ya aşağı katta seni bekliyorum dedi ve odadan ayrıldı. Hira geçmişte Orhan ile yaşadığı romantik bir anısını düşündü. Hira sanki Orhun'la evliymiş ve ona ihanet ediyormuş gibi hissediyordur. Hira kendi kendine konuşarak Orhun'la olan bütün ilişkim geride kaldı dedi. Dakikalar sonra Hira siyah bir elbise giydi makyajını yaptı ve odasından çıktı. O esnada evin koridorunda Orhun ile karşılaştı. İkili bir müddet sessizce birbirlerine baktı ve o esnada Yekta Hira'nın yanına geldi. Yekta Hira'ya çok güzel olmuşsun dedi. Yekta Orhun'a Hira ile bugün evlilik yıldönümümüz dedi. Yekta Hira'ya yıllar çabuk geçiyor, son birkaç ayımız kötü geçse de biz birbirimizi seviyoruz dedi. Yekta Hira'nın beline sarıldı ve elbisen sana çok yakışmış dedi. Orhun Yekta'ya tebrik ederim dedi ve oradan ayrıldı. Yekta Orkun'u kıskandırdığı için gülümsüyor ve seviniyordur. Orhan evde durmamak için şirkete gitmeyi planladı ama Sahra Orkun'a hamburger partisi yapacağını hatırlattı. Orhun Sahra'yı kırmamak için Sahra ile birlikte hamburger partisi yapacaktır. Akşam vakti oldu. Köşkün kamelyasında Yekta ve Hira yemek masasında birlikte yemek yiyorlardır. Hira Yekta'ya seninle sadece kağıt üzerinde bir evliliğimiz var bunları yapman doğru değil dedi. Yekta Hira'ya haklısın böyle bir zamanda böyle bir ortamda bu kutlamayı yapmamız gerekiyordu dedi.
Yekta Hira'ya sizler yıllar önce benim hayatıma girdiniz, ailem gibisiniz dedi. Yekta Hira'ya ölüme yakınken bile ailemi düşündüm dedi. Yekta Hira'ya bence bugün önemli bir gün ve bunu kutlamalıyız dedi. O anlarda çalışma odasının penceresinden Orkun onları gözetliyordur. O esnada odaya hizmetçi Behiye ve Sahra giriş yaptılar. Behiye hazırladığı hamburgerleri servis etti. Orhun ve Sahra birlikte hamburger yemeye başladılar. Orhun Sahra'ya hamburger yemeği sağlıklı bir yiyecek değildir ama arada bir yemek sorun teşkil etmez dedi. Sahra Orhun'a seninle birlikte kendi yemeğimizi pişirip yiyelim dedi. Sahra Orhun'la birlikte vakit geçirmeyi çok seviyordur. Sahra Orhun'a annemi gördün mü, o çok güzel olmuş dedi. Sahra Orhan'a annem ve babam birbirini çok sevmişler ve evlenmişler dedi. Sahra Orhun'a sen birini çok sevmedin mi dedi. Orhun Sahra'ya ben de birini çok sevdim ama büyük hatalar yaptım ve onu kaybettim dedi. Sahra'nın soruları Orhun'u derin bir üzüntüye soktu. Sahra Orkun'a ben doydum, mutfağa gidip hangi tatlının olduğunu görmek istiyorum dedi ve odadan çıktı. Orhun, Yekta ve Hira'yı gözetlemek için pencereden bakmaya başladı. Orhun içinden konuşarak artık kabullenmeliyim, Hira'yı sonsuza kadar kaybettim dedi. Öte yandan Yekta ve Hira'nın romantik akşam yemeği devam ediyordur. Hira Yekta'ya taşkından kurtulmak için planın nedir dedi. Yekta Hira'ya bunları düşünme, ben her şeyi halledeceğim, bu gece sadece bugünün anlamını düşün dedi. Yekta Hira'ya çok güzelsin, sana sahip olduğum için mutluyum dedi. Hira Yekta'ya yeter artık, sen bana sahip değilsin, seninle gerçek evli değiliz dedi. Yekta Hira'ya bunun farkındayım ve seninle gerçek bir evlilik yapmayı istiyorum dedi. Yekta cebinden bir pırlanta yüzük çıkarttı ve Hira'ya evliliğimizin gerçek olmasını istiyorum dedi.